Herkese merhaba. Şu anda çok farklı bir lokasyondayız. Videoya girişi birazcık farklı yaptık. Çünkü gelişimiz birazcık problemli oldu. Gümrükte bayağı bir bekledik. Uçağımız geç kalktı. Neyse nihayet geldik ve İngiltere'nin gri havasına, Londra'nın gri havasına, kapalı, kasvetli havasına merhaba dedik. Şu anda burada saatlerimiz öğlen 5 ama hava gördüğünüz gibi kapkaranlık ve akşam 11 gibi. Size şimdi karşımda gördüğüm manzarayı göstereyim. Şimdi London'a geldik. Küçük bir metro seyahati yaptık. London'a da çıkmayacağız muhtemelen. Sadece uzaktan bakacağız. Oldukça güzel görünüyor. Arkada da Big Ben var. Bilmiyorum videoda görünüyor mu? Şu arkamda falan kalıyor bir yerlerde. Ona da zaten gezerken uğrayacağız. Çok yoruldum. Birinci gün ama çok yoruldum. Sabah erken kalktık ya onunla. Evet, uykusuz ama kaldık. Ama şu an güzel bir yerdeyiz. Çok keyifli yani. Çok yürüdük bugün. Bir de çok soğuktu. Çok soğuk olduğu için biraz etkiledi. Yoksa bu kadar yazın falan bu kadar yürüsek de bir şey olmuyor yani. Evet. Çok soğukta yürüdüğümüz Bot var ayaklarımızda. Üstümüzde kabanlar var. Aynen, boynumuza, yani, hakikaten çok kafamıza soğuk. Devamlı rüzgar yiyoruz. Benim kulaklarım dondu yani, hissetmiyorum kulaklarımı neredeyse. Normal. Şimdi akşam yemeğimizi yedik. Zaten videolarda gösteririm ben size. Akşam yemeğini yedikten sonra kendimize geldik biraz daha. Arkamızdaki Covent Garden'daki Evie restorana geldik. The Evie'di ismi. Yemekleri çok lezzetliydi. Şimdi Covent Garden'ın Christmas marketine geldik. Arkamdaki manzaraya bir bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Şimdi birazdan burayı gezeceğiz. Buradaki markette bulunan mağazalara birazcık göz atacağız. Daha sonrasında otelimize gidip yarın sabaha hazırlanacağız. Bugün hava birazcık soğuktu ama biz Londra'yı bayağı bir gezdik. Bilmiyorum size ne kadarını gösterebildim ama biz gerçekten merkezinde çoğu yere gittik. Hava biraz yağmurlu olduğu için ilerleyen günlerde belki tekrar gitme, tekrar ziyaret etme imkanımız olur oraları. Saat birazcık geç olduğu için küçük marketler ve diğer mağazalar kapatmışlar. Buraya zaten tekrar geleceğiz. Aslında bugün buraya gelmek gibi bir planımız yoktu. Yolumuzun üzerinden geçerken, yürürken bir yemek yemek için, aynı zamanda ışıkları görünce, arkamdaki bu yılbaşı süslemelerini görünce bir uğrayalım dedik. Ama zaten akşam geç bir saat olduğu için hepsi kapatmış. Buraya daha sonra gün içerisinde mutlaka geleceğiz. Şu anda da burada canlı müzik yapıyorlar. Bilmiyorum sesleri ne kadar geliyor. Şimdi yavaş yavaş otelimize doğru gidiyoruz. Muhtemelen ben videoya yarın sabahtan tekrar devam edeceğim.
ikinci Londra gününün sabahından merhabalar. Otelde hızlı bir kahve içtik. Daha sonrasında metroyla arkamda görmüş olduğunuz Harrods'a geldik. Burada birçok ünlü markanın mağazaları bulunuyor. Şimdi burayı sizin için gezeceğiz. Kısa bir tur atacağız. Ayrıca küçük bir kahvaltı edeceğiz. Daha nerede edeceğimizi bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Şimdi gelin hep beraber Harrods'ın içine bir göz atalım. Evet, şemsiyem olmak zorunda çünkü burada sürekli yağmur yağıyor. Kahvaltı için söylediklerimiz geldi. Şimdi Harrods Cafe'deyiz. Ebru şakşuka söyledi. Ben de bademli kruvasan ve waffle söyledim. Üzerinde krema ve çikolatalar var. Oldukça güzel görünüyor. Aslında şakşuka diye getirdikleri şey bizdeki menemene çok benziyor. Yanında tereyağıyla servis etmişler. Size yakından da göstereyim. Bayağı menemen sosu bu. Menemen sosunun içinde direkt poşe yumurta var. Biz bunları yiyelim. Daha sonrasında Kensington Sarayı'na doğru yola çıkacağız. Yediklerimiz oldukça lezzetliydi. Özellikle bademli kruvasana bayıldık. Diğer yediğimiz waffle'ın üzerindeki krema birazcık ağırdı. O yüzden onu çok beğenmedik. Zaten oldukça doyurucuydu ikisi. O biraz fazla oldu. Çayına gelecek olursak çayı da çok beğenmedik çünkü fazla acıydı. Biz English breakfast tercih ettik. Sütle beraber birazcık yumuşatılmış içebilirsiniz. Ama sütle de tadı birazcık farklı oluyor. Şimdi burada birazcık daha böyle ev eşyaları olan bir yeri geziyoruz. Burada bizde de olan markalar var zaten. Bazı markalar bizde olan markalar, bazıları olmayan markalar. Aynen. Ama fiyatları da aşağı yukarı aynı yani. Burada da pahalı bence. DeLonghi'nin kahve makinesi falan pahalı yani. Şimdi Kensington Sarayı'ndan çıktık. İçeride tabii öyle uzun videolar çekilmesine, vlog çekilmesine izin verilmiyor. Burada hava birazcık düzelmiş. Ya düzelmemiş, ne düzelmiş? Yani hayır, en azından yağmur yağmıyor şu anda. Evet, yağmur, en azından ıslanmıyorsun ama yine soğuk yani. Evet. Buranın havası bana hiç uymadı. Şimdi ya bisiklete ya da otobüse binip Trafalgar Meydanı'na doğru gideceğiz. Orada Hard Rock Cafe'ye uğrayacağız. Belki bir şeyler yeriz, biraz dolaşırız. Sonrasında Hyde Park'ta Winter Wonderland'e gideceğiz. Aslında yine Hyde Park'tayız. Yani Kensington Sarayı ve buradaki işte Kensington Saray Bahçeleri diye geçen bir bahçesi var. Bayağı böyle büyük, güzel, içerisinde göl falan var. Nedir onlar? Kazlar falan var suyun üstünde. Bunların ikisi de şeyin içerisinde, Hyde Park'ın içerisinde ama Hyde Park çok büyük bir yer. Yani başından sonuna herhalde yarım saat yürüme mesafesi var. Bizim şu an aynı bahçede olmasına rağmen Hyde Park'a geri gitmemiz için otobüse falan binmemiz gerekiyor. Evet. Bayağı büyük bir bahçe. Ama bence o yüzden böyle çok ekstrem kalabalık değil. Rahat gezebiliyorsunuz. İçerisi de bayağı güzel ve detaylı anlatım şeyleri var. Kulaklıkları var. Ücretsiz sesli anlatım var. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce gibi dillere çevrilmiş. Biz İngilizce olarak dinledik. O da aslında size bayağı bir yardımcı oluyor. Nerede ne olduğuna dair. 1,5-2 dakikalık falan anlatıyor ne odası olduğunu, ne yapıldığını, hangi dönemde. Böyle daha güzel, keyifli oluyor. Yani normalde böyle sesli tur şeylerinde anlaşılmaz ya da ne bileyim böyle çok uzun olur, dinlemezsin falan. Burada böyle çok güzel, net, özet odaların içerisinde 1 dakikalık falan sesli anlatımları var. 3 bölümden oluşuyor zaten içerisi. 3 farklı kişiye ve döneme ait. Onları da anlatıyor o sesli rehberde. Ya bence görülmesi gereken bir yer çünkü hem çok kalabalık değil diğer yerler kadar, yani ne gördüğünüzü ne gezdiğinizi anlayabiliyorsunuz. Hem de güzel gerçekten, yani şey olarak dekorasyon, ambiyans hepsi çok güzeldi. Evet. Şu anda çok ciddi bir rüzgar çıktı. Hava böyle bir gidiyor bir geliyor, yani ben anlamadım buranın havasını.
Yani kış döneminde olduğumuz için aslında çok normal. Ama biz artık İstanbul'da çok fazla kış yaşamadığımız için bize birazcık farklı geliyor. Ya turistik gezmek için çok doğru bir sezon değil bence. Aynen, biz yılbaşını kutlamak için geldik buraya. Ama gezmek için çok uygun bir vakit değil gerçekten. Hard Rock Cafe'deyiz. Otobüsle hemen bir 15-20 dakikada geldik. Otobüsle gelmemiz iyi oldu. Çünkü birazcık soğuk da esiyordu hava. Şimdi içeri girelim. Hep beraber içeride ne var ne yok bir bakalım. Restoranı burada değil. Burası shop'u sanırım. Muhtemelen restoranı şu. Evet, restoranı da arka sokakta gibi görünüyor. Shop Buranın yazıyor. tabelasında shop yazıyor. O yüzden içeri girelim bir bakalım. Daha sonrasında belki yemek yeriz. Sail and Peep diye bir restoranda, İtalyan restoranında Adını yazar. akşam yemeği yedik. Güzeldi. Zaten burada hava erken kararıyor. Şu an saat 4 ve Ama hava akşam gibi yani. kapkaranlık oldu. Saat 4 ya. Saat 4'te Aynen. akşam yani 8 gibi hava. Şimdi aslında bizim için bu tatilin anlam ve öneminin olduğu bir yere gidiyoruz. Winter Wonderland'e, Hyde Park'ta Winter Wonderland'e gidiyoruz. Buzla veriyor buzla. Kokteyli buzla. Buzun içinde veriyor değil mi? Evet. Burada her şey buzdan yapılmış. Bardaklara bakın. Her şey buzdan. Oturma yerleri. Şurada bakın bir tane goril var. O da buzdan tamamen. Her şey buzdan burada. İlk başta Snowjet diye bir oyuncağa bindik. Onda çok kısa bir video çektim binerken. Ama o kadar hızlı dönüyordu ki videoyu kapatmak zorunda kaldım. Daha sonrasında daha önceden biletini aldığımız Bar Ice deneyim merkezi vardı. Orada da eksi 15 derece sıcaklıkta içeride bize kokteyl ikram ettiler. O da oldukça keyifli bir etkinlikti. Ama o kadar soğuktu ki içeride daha fazla duramadan çıkmak zorunda kaldık. Ondan sonra yine biletini almış olduğum mini looping roller coaster vardı. O roller coaster'da da yine aynı şekilde video çekmeye başladım ama çok fazla dönemeç olduğu için, çok fazla böyle ters döndüğü için telefonu tutamadım. Elimde de eldiven vardı. O nedenle videoyu kapatmak zorunda kaldım ama size nasıl bir deneyim olduğunu hem kendi çektiğim videoyla hem de uzaktan gösterdiğim şekilde göstermiş oldum. Yarın da Londra'nın birazcık dışında, 1,5 saat kadar dışında olan bir outlet store'a gideceğiz. Orada neredeyse görebileceğiniz bütün dünya markalarının outletleri bulunuyor. Birazcık alışveriş yapacağız. Arkadaşlarımızın istekleri var. Onları alacağız. Şimdilik böyle. Umarım size güzel bir şekilde bu deneyimi, yılbaşında Londra'da neler yapılabilir, Londra'da genel olarak neler yapılabilir bunları anlatıyorumdur. Bugün Village'a gidiyoruz. Outlet Village'ına. Orada tamamen bütün markalar outlet ürünleriyle birlikte dükkanlara sahip. Ve daha sonrasında orada biraz alışveriş yaptıktan sonra Oxford'a gideceğiz. Oxford oraya yaklaşık bir yarım saat mesafe kadar uzakta. Ama zaten gideceğimiz village, Bicester Village diye bir yer. Aynen. Orası şu an bizim kaldığımız bölge. Yani merkezine, Londra'nın merkezine böyle 1,5-2 saat yakın Covent sürüyor. Garden'a, 1 saat 40 dakika falan Covent yolumuz var. Garden'a 1 saat 40 dakika uzaklıkta. 3 tane metro değiştireceğiz gitmek için. Bakalım gittiğimize değecek mi? Ya her türlü değeceğini düşünüyorum. Çünkü bütün markalar var orada. İlla ki ucuz bir şeyler buluruz ve oradan alırız diye düşünüyorum. Ayrıca Oxford'u da görmüş olacağız. Değişiklik olacak. Bu arada burada toplu taşıma çok kolay. Size şu şekilde göstereyim. Şimdi kartımı çıkardım. Kartım burada. Kartımı bu şekilde okutuyorum. Hiçbir şekilde Oyster kart veya gişelerden ticket, bilet almanıza gerek yok. Direkt kendi temassız özelliğe sahip olan kredi kartınızla hızlı bir şekilde ödeme yapabiliyorsunuz.
Şu anki güncel pound kuru yaklaşık 37,5 Türk lirası. Ve bizim kartlarımızdan yaklaşık 40 lira, 39,5 lira falan çekiyor. Siz ona göre bir hesabını yapın. Aşağı yukarı 1 pound gibi bir ücret çekiyor. Gayet normal. Zaten burada toplu taşımayı çok fazla kullanmadık. Mavi metroda Holborn durağındayız. Piccadilly'ye gidip orada inip daha sonrasında başka bir metroya aktarma yapacağız. O metrodan sonra da şehrin birazcık daha dışına giden ekspres trenler var. Onlarla ulaşım sağlayacağız. Evet, şimdi Bicester Village'a gitmek için Bakerloo hattına bindik. Oradan aktarmayla buradaki transfer merkezine geldik. Burası National Rail System'a ait bir bölge. Burada hiçbir şekilde sizin kullandığınız o daha demin gösterdiğim kredi kartı veya Oyster kart gibi ürünler geçmiyor. Evet, burası için ayrı biletler aldık. Şimdi size onları göstereceğim. Böyle bu şekilde. Biz Bichester'dan sonra Oxford'a da gideceğimiz için 2 kişilik 4 tane bilet aldık toplam. Bir kafede durduk kenarda. Kahve içmeye karar verdik. Bir şeyler yememiz gerekiyordu. Kahvaltı da etmemiştik. Burası inanılmaz güzel bir yer. Yani Türkiye'deki fiyatların neredeyse %50 daha uygunla ürünleri bulabiliyorsunuz. Zaten burada çok fazla Türk var. Çok fazla Türk'le karşılaştık. Bayağı bir şeyler aldık. Günaydın. Evet. Günaydın. Yani burada günaymıyor ama sesin güzelliği peki. Yine yağmurlu bir Londra sabahına uyandık. Bugün neyse ki çok yormayacağız kendimizi. Oxford Street ile Regent Street'e gideceğiz. Şimdi otelimizin yakınında bulunan metro istasyonuna gidiyoruz. Buradan 2 durakla Regent Street'e varmış olacağız. Birbirini kesen 2 cadde bunlar. Biz de şimdi oralarda vakit geçireceğiz bugün. Zaten bugün cumartesi, artık hafta sonuna da yaklaşıyoruz. Dün akşam otelimize dönerken fark ettiğimiz bir şey vardı. Diğer akşamlar cuma akşamından daha boştu. Yani hafta içi akşamları cuma akşamına göre daha boştu. Muhtemelen bugün de daha kalabalık bir gün olacak. Biz de muhtemelen gece geç saate kadar sokaklarda oluruz. Günün tadını çıkarız. Çünkü zaten artık yarın da yılbaşı gecesi. Birazcık dışarıda yılbaşını kutlama vakti. Regent Street'te indik. Birazcık yürüdük ve Blank Street'e geldik. Burada çay içiyoruz ve kruvasan yedik. Sabah kahvaltımızı bu şekilde yaptık. Şimdi birazcık mağazaları gezeceğiz. Bu sokakları gezeceğiz. Ama bu sokaklar özellikle akşamları çok güzel oluyor. Zaten biz akşama kadar da buradayız. Akşam da size ışıklandırmasıyla beraber, yeni yıl ışıklandırmalarıyla beraber bu sokakları göstermiş olacağım. Hava birazcık karardı. Saati 5 yaptık sayılır. Işıklandırmalar açıldı ve artık burada yılbaşı ruhunu hissetmeye başlıyoruz. 3 gündür sağa sola oraya buraya bir yerlere gidip gelip durduk. Bugünü daha sakin bir şekilde bu sokakta vakit geçirerek yaşıyoruz. Biraz önce Five Guys'a gittik. Bir öğlen yemeği yedik. Çok güzeldi. Five Guys yani bence dünya üzerindeki en iyi fast food restoranı. Bu işi çok güzel yapıyorlar. Çok keyif aldık yani Five Guys'tan. Bir hamburgerden ne kadar keyif alınabilirse o kadar keyif aldık. Yemek yemeyi çok seviyorum. Buranın ambiyansı gerçekten her yerden biraz daha farklı. Yani bence Şanzelize'den daha farklı bir cadde burası. Birazcık daha dar bir cadde ve
araç trafiğinin daha az olduğu bir cadde. 2 şeritli yani gidiş geliş bir yol aslında burası. Ve çok yani arabadan çok otobüs var. Evet, çok fazla İkonik otobüs var. olduğu için çok güzel duruyor. Böyle araç kalabalığı kötü görünmüyor. Otobüs Aynen. böyle hoş, güzel bir şey oluşturuyor aslında. Bak şu arkada da var, göster Evet. istersen. Yani böyle tamamen uyum sağlıyor görüntüye ve güzel duruyor. Aynen öyle. Ve inanılmaz kalabalık. Çok fazla bir yaya kalabalığı var. Yani araba trafiği çok yok, korna sesi yok, gürültü çok yok ama insan kalabalığı gerçekten burada inanılmaz. Leicester Square'ın birazcık ilerisinde olan Chinatown'a geldik. Burada farklı farklı Çin restoranları var ve tepesinde böyle farklı süslemeler var. Onun dışında pek bir özelliği yok gibi görünüyor. Şimdi burayı birazcık dolanacağız. Belki bir şeyler atıştırırız ama pek zannetmiyorum çünkü mutfakları bize çok uymuyor. Yani benim damak zevkime çok uymuyor. Ebru'nun da aynı şekilde. Ama şöyle bir tur atıp geri dönelim istiyoruz buradan. Şimdi yürümeye devam ediyoruz ama burası yani gerçekten inanılmaz kalabalık. Leicester Square'ın oradaki Lego Store'a bir gidelim dedik. Buradaki Lego Store çünkü gerçekten görülmeye değer bir yer. İçerisinde Hogwarts, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin çok büyük ölçekte Legoları bulunuyor. Yani bizim satın aldıklarımızın haricinde çok daha büyük ölçekli Legolar var orada. Ama yani önünde öyle bir sıra vardı ki nereden baksanız bir 2-2,5 saate o sıra gelmezdi. Biz de o yüzden oradan vazgeçtik. Şimdi Piccadilly Circus'tan Old Bond Street'e geldik. Burada yine bazı markalar var. Onların süslemelerine bakıyoruz. Mağazalara giriyoruz. Yani şu anda buranın alışveriş caddelerini böyle Londra kazan biz kepçe gibi turluyoruz. Dikkatimi çeken şeyleri de zaten sizinle burada paylaşıyorum. Günaydın. Şimdi British Museum'a geldik. Bugün artık 31 Aralık yeni yıl günü. Günün yılın son gününde çok turistik ve kültürel Bir tura yönlerimizi geliştireceğimiz bir güne çıktık. Big Ben'e gideceğiz, Westminster'a gideceğiz, Buckingham'a gideceğiz. Ve British Museum'la başladık günümüze. Aynen. Biletimizi daha önceden almıştık internet sitesinden. Size de tavsiyemiz o yönde olur. Ama bir faydası oldu mu onu bilmiyorum. Evet, bilete bakmadılar. İçerideyiz biz şu anda. Birazcık size içeriği gösterelim. Biz de bakalım nerede ne var. Zaten buradaki eserlerin çoğu diğer ülkelerden alınma olduğu için bakalım içeride neler var. Kendilerine ait bir şeyler var mı? Göz atalım hep beraber. British Museum'un yanında bulunan bir kafeye geldik. Burada brunch yaptık. Sabahları biz çok erken yemiyoruz. Genellikle 11-12 gibi falan yiyoruz. Zaten burada da genellikle insanlar öyle yapıyorlar. Ebru kruvasan söyledi. Ben de ekmeğin üzerine pastırma ve bal yeşillik peynirin sürülü olduğu farklı bir şey söyledim ismini. Şimdi hatırlamıyorum. Sandalye and honey. Garip bir şeydi. Etin üstüne bal dökmüşlerdi. Tatlı tuzlu karışık bir kahvaltıydı. Zaten çektim görüntüsünü size. Tadı güzeldi. Yani farklıydı. Ama çok bana uygun değildi. İkisini ayrı yemeyi tercih ederdim. Burada böyle kafeler
kafe olduğu anlaşılmıyor. İçeri girince böyle büyük bir mekanla, iç mekanla karşılaşıyoruz. Çünkü dışarısı çok soğuk. Dışarısı soğuk olduğu için muhtemelen dışarıda oturma gibi bir anlayış yok. Genellikle hep iç mekanlar yapıyorlar. Ve yani aynen uzaktan baktığın zaman kafe olduğunu anlamıyorsun. Ama içeri girdiğinde aslında güzel bir yer. Yani çoğunlukla gittiğimiz yerler öyleydi zaten. Kapısından giriyoruz içeri. Kocaman bir yer. Kocaman bir yer çıkıyor ve çok keyifli yerler oluyor yani. Daha gidip de keyif almadığımız bir restoran olmadı. Ama restoran bulmakta birazcık zorluk çekiyoruz. Çünkü dediğim gibi çok fazla restoran olduğu anlaşılmıyor. Çok fazla her yerde restoranlar yok. Yani Türkiye'deki veya işte Paris'teki gibi falan değil. Evet de şöyle Daha bir şey var. böyle Normalde mesela yaşam alanları mevcut. hani restoran baktığın zaman yazarsın internete işte atıyorum bulunduğun bölgenin neresi, diyelim ki işte Coventry'sin. Hani bu bölgedeki restoranlar nereleri diye yazdığında bir sürü yer çıkar. Bir tanesini seçer gidersin. Yani illa böyle wow bir yer olmak zorunda da değil. Ama burada mesela Google'a yazıyorsun ya da haritalara yazıyorsun. O bölgede, kaldığın bölgedeki, bulunduğun bölgedeki restoranlar değil. Hiçbir yer çıkmıyor. You have dental insurance with you. Neye bakıyorsun? Bir şey diyeceğim, bak neden otobüs kullanmalıysak şeye bak. Şeyin Close to home. %96'sı vatandaşların 400 400 metre metre yakınında yakın. yakın. Çok mantıklı abi. Evimden çıkıp otobüse bineceksem gayet okeyim yani. İngiltere'deki son tam günümüze hoş geldiniz. Dün akşam video çekemedim. Yani almadım kamerayı yanıma çünkü alkol tükettiğimiz için kameraya mukayyet olamam diye düşündüm ki doğru düşünmüşüm. Doğru yapmışım yani. Muhtemelen kameraya mukayyet olamazdım. Covent Garden'a gittik. Orada bir İtalyan restoranında yemek yedik. Pasta Brown adı. Aynen. Brown. İsmi- Bir aile işletmesi. İsmi Pasta Brown'du. Daha sonrasında Trafalgar Meydanı'na gittik. Zaten havai fişek gösterisini de orada izlemeyi düşünüyorduk. Aynen. Orada güzel bir pub bulduk, bar bulduk. Tam böyle merkezde. Merkezde güzel bir bardı. Böyle 2010'lar falan çalıyordu. Biraz müzik zevki farklıydı. Ama burada Ama nedense bundan dolayı hiç sırıtmadı ve hoşumuza gitti. Ay bir de ben Çok, dolayı çok internasyonel aynen. bir ortam olduğu için hani herkesin eğlenebileceği şarkılar. Aynen öyle. Herkesin bildiği. Herkesin uyum sağlayabileceği şarkılardı. Güzeldi, çok eğlenceliydi. Zaten bir noktadan sonra çok da umursamadık nasıl olduğunu. Ama Eğlendik. tatilin en güzel günüydü bence. Aynen. Daha sonrasında bir 20 dakika kala geri sayıma meydana geçtik. Meydanda kısmen Meydana güzel bir geçtik dediği lokasyonda. dışarı çıktık. Evet, dışarı çıktık. Trafalgar Meydanı'nda kendimize güzel bir yer bulduk. Yani çalışanlar da aslında oradan tam görünüp görünmeyeceğini bilmiyorlardı. Çünkü Çok büyük bir alan olduğu için her yerden illa bir Evet. şeyler görünüyor. London Eye, Big Ben ve Westminster Sarayı'nın çevresinde olacaktı bu havai fişek gösterisi. Biz de Trafalgar Meydanı'nı tercih ettik. Yukarıda Londra'nın tepelerinde de izleme olanakları vardı ama orası hem çok kalabalık olmaz hem bir tık otelimize uzak ve şehir merkezine uzak olduğu için biz tercih etmedik. Ay bir de oraya gitseydik böyle atıyorum. Restoran pub tarzı, bulmamız bar tarzı aynen. yerde Restoran ve boş pub geçirecek. bulma imkanımız çok olmazdı. Bu kadar eğlenemeyiz diye düşünüp biz merkezde girmeye karar verdik. Zaten biletler de 2 ay öncesinde bittiği için Doğuş'un da vizesi geçen hafta çıktı. benim de vizem geçen hafta çıktığı için mecburen zaten yani bilet bulamadık, izleyemeyecektik sahil kenarından. Yani Londra Belediyesi'nin sattığı biletlerden izleyemeyeceğiz gibi görünüyordu. İçeri giremeyeceğiz gibi görünüyordu. Bilet fiyatlarını, detaylarını hiç bilmiyorum. Zaten tükendiği için hiç ilgi alanımıza girmedi. Neyse daha sonrasında Trafalgar Meydanı'ndan kısmen havai fişek gösterisini izledik. Bir sayıma hep beraber topluca
katıldık ve 2024'e girdik. Bu da 2024'ün İlk ilk günü. günü ve ilk videosu aslında. Şimdi bugün neler yapacağımıza gelelim. Bugün geçen akşam Piccadilly ve Oxford Street ve Regent Street'e gittiğimiz gün önünden geçtiğimiz Fortnum and Mason'a daha detaylı bir şekilde oraya gidip girdik ama kalabalıktan girdik. girdiğimizden Akşam çıktık, çok kalabalık kalabalıktı. olduğu için hemen çıktık. Fazla vakit geçirmedik. Bugün şimdi zaten check-out'lar oluyor. İnsanlar da yavaş yavaş dönüyor. Dönüş yoluna geçtiler. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım. Şimdi yoldayız. Otobüse bineceğiz. Otobüs durağına geldik. Otobüste de güzel bir yer bulursak. Bugün kombinimi göster tam bir. Aynen, bugün Ebru'nun kombini tam bir İngiliz kombini. Şöyle bakalım. Alttan botlarıyla, çantası, kabanı. Burada kaban şart ya. Burada uzun mont şart burada. Yoksa gerçekten çok soğuk oluyor. Ya bacaklarınızı korumanız gerekiyor. Uzun ayakkabılar, botlar tercihiniz olabilir. Aynı şekilde kaban mutlaka giyilmesi gerekiyor. High School Choir! Kahvaltı etmek için Fortnum and Mason'a geldik. Birazcık üst katları dolandık burada. Üst katlarda özel bir afternoon tea alanı var. Orada sadece afternoon tea var ve kişi başı 80 pound. Orası birazcık pahalı. Biz şimdi birinci katında bulunan ve kahvaltı için daha uygun olan buranın ismi neydi? The Tea Studio'ya geldik. The Tea Studio'da bir kahvaltı edeceğiz. Kendimize bir şeyler söyledik. Size de onları göstereceğim zaten. Daha sonrasında burayı birazcık daha gezeceğiz. Belki birazcık hediyelik bir şeyler bakıp Harrods'a geçeceğiz. Harrods'a ilk gün gitmiştik. İlk gün tam dolanamadık. Bugün iyice detaylı bir şekilde orayı da dolanalım. Size gösterelim. Ve daha sonrasında hediyelik eşyalar bakmak için, magnetler bakmak için şehir merkezinde bulunan mağazaları gezeceğiz. Kahvaltıyı bir yorumlayayım istedim. Çok lezzetliydi. Yani şöyle, burada yaptığımız kahvaltılar genellikle lezzetli oluyor. Doyuruculuk anlamında çok bir şey beklememek lazım. Ama lezzet anlamında çok lezzetli oluyor. Özellikle füme somonları buranın çok lezzetli. Yani ben hayatımda bu kadar güzel bir somon yemedim. Burada da vardı. Bir kere bu Outlet Village'ına gittiğimizde bir soğuk sandviç almıştım. Orada da aynı şekilde füme somonlu bir sandviç yemiştim. Onun da lezzeti çok iyiydi. Burada genel olarak kahvaltılar böyle daha aperatif, hızlı bir şekilde geçiyor. Ama lezzet konusunda tatmin edici. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Birazcık geç bir kahvaltı oldu. Aslında brunch gibi. Saat şu an 2:30. Şimdi Fortnum and Mason'ın son 2 katını geziyoruz. Bu katları da gezdikten sonra Harrods'a doğru gideceğiz. Evet, Ebru yemeğe dalmadan hemen bir çekeyim istedim size de. Bu kestaneli bir şey galiba. Tam olarak ne olduğunu da bilmiyoruz. Evet, şimdi burada yemeğimize devam ediyoruz. Ana yemeklerimiz geldi. Ben steak tartar söylemiştim. Yanında da Bloody Mary geldi. Ebru'nun yemeği ise Beef söyledim. biftek. Soslu soğan yatağında biftek gibi. Yanında onun da kibrit çıtır patatesler var.